Anneliese Michel'in Almanya'da başlayan hayatı, şeytan çıkarma ayinleri ve trajik ölümüyle çok kısa sürede sona erdi. Korku filmlerine ilham veren bu gerçek hikaye hala tüyler ürpertiyor. Şimdi çayınızı kahvenizi alın, yavaşça arkanıza yaslanın ve bu ürpertici hikayeyi dinleyin. Kork ve geril ile hikaye saati başlıyor. Kalbinizin atışlarını hissedin. Epilepsi teşhisi konan Anneliese Michel, 1970 yılında kısmi felç olur. Etrafta şeytani yüzler veya hayaller gördüğü pek çok atak yaşamaya başlar. Kendisi aynı zamanda koyu bir Katoliktir. Ruhuna şeytan girdiğine inanmaya başlar. Gittiği doktorlar ve ilaçlara rağmen ataklarda azalma olmaz. Tam tersine hem sayıları hem de şiddetleri artmaya başlar. 1974 yılında birkaç defa şeytan çıkarma için kiliseden izin istenir. Almanya'daki Katolik Kilisesi en sonunda 1975'in Eylül ayında şeytan çıkarma için izin verir ve 2 tane rahip atar. Ortalama 1 yıl boyunca şeytan çıkarma seansları haftada birkaç sefer devam eder. Bu arada Anneliese Michel'in durumu iyice kötüleşmiştir. Ailesinin evinde kalan Anneliese, kriz anlarında bağırmaya başlayıp evin içinde çırılçıplak koşturur. Kendi idrarını içer, örümcek ve dışkı yer, anlaşılmayan lisanlarda ve ses tonlarında konuşur. Bazen de kendine zarar verir. Bu arada seanslarda devam eder. Haliyle kızın psikolojisi de iyice kötüleşir. Duvarın karşısında günde 600-700 defa arka arkaya diz çöküp kalkar. Bu yüzden de dizleri parçalanır. Rahipler ise bu seansları sürekli olarak kaydeder. Yaklaşık 40 kaset dolmuştur. Son seans ise 30 Haziran 1976'da olur. Daha sonra Anneliese, 1 Temmuz 1976 günü öğle vakti henüz 24 yaşındayken son nefesini verir. Anneliese Michel'in ölümünden sonra ailesi ve rahipler hakkında dava açılır. Ölüm sebebi ise açlıktır. Dava, uzun süre Avrupa'da epey ses getirir. Hakimler, Anneliese'in psikolog ve doktorlarını dinlerler. Bu aşamada şeytan çıkarma kayıtları da dinlenir. Psikologlar, rahiplerin ve ailesinin bu duruma sebep olduğunu söylediler. Kısaca rahipler ve Anneliese'in ailesi, zaten epilepsi hastası olan kızı belki de farkında olmadan etkilemişlerdi. Sonuç olarak mahkeme kararı ile ailesi ve rahipler 6 ay ceza alırlar. Daha sonra Alman Katolik Kilisesi bir açıklama yaparak genç kızın ruhuna şeytan girmesi gibi bir durumun olmadığını söyler. Hatta bu kararın ardından Vatikan ritüelleri tekrar incelemeye alır ve 1998 yılında şeytan çıkarma ayininin yeni versiyonunu yayınlar. Genç kızın trajik ölümü hala gizemini koruyor. Siz Anneliese Michel'in bu ürkütücü hayatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz bizim için çok önemli. Kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı esirgemeyin.